Oynayacağız da müsait değil. Herkese merhaba. Öğrencilik yıllarımızda sürekli tercihlerimiz arasında Boğaziçi Üniversitesi vardı. Boğaziçi'nde okuyamadık, kısmet olmadı. Ben Siirt Eğitim Fakültesi mezunuyum. Ama bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşmacı olarak, Ali Bey ve ekibinin konuğu olarak sizler olmaktan mutluyum. İlkokul 4. sınıfa gidiyordum. Annem, öğretmenim sormuştu ne olmak istiyorsun? Herkese sordu, sıra bana geldi. Öğretmen olmak istiyorum dedim. 4. sınıfta kararımı vermiştim. Ben öğretmenliğe sevdalıydım çünkü. Oyun oynarken bile rollerde öğretmen rolünü ağırladım. Ve bugün kısmet oldu, öğretmen olduk. Çocuklarımızla bir şeyler yapıyoruz. Annem babam Elazığ'ın köyünde yaşamışlar. Köyde okul olmadığı için demişler ki büyük şehirlere göç edelim. Adana'ya gitmişlerdi. Sevdiklerini, toprağını, taşını, her şeyini bırakıp belki bir çocuğumuz okur diye Adana'ya göç etmişlerdi. İyi ki gitmişler sağ olsunlar. Ve ardından annem evin en büyük kızı olduğu için diğer kardeşlerle ilgilenmiş, okula hiç gidememiş. Sürekli içerisinde kendisinde bir nükteydi o. Ben okuyamadım ama sizi okutacağım diye diyor. Çünkü okul yüzü görmemişti. Üniversite sınavına girdik ve sınav sonuçları daha belli olmamıştı ama ben anneme dedim. Ben anneciğim, ben öğretmenliği kazanıyorum. Yalnız annem hastaydı. Şiroz hastasıydı. Annem vefat etti. Sonuçlar gelmedi. Sonuçlar 3 gün sonra geldi. Pek sevinemedim be. Çünkü annemin öğretmenliği kazanmamı görmesini çok istiyordum. Çünkü o da çok istiyordu. Mezarının başına gittim. Canım anam dedim. Ben inanıyorum ki beni duyuyorsundur. Evet, ben öğretmenliği kazandım. Senin istediğin gibi de öğretmen olacağım. O çocukları hiç dövmeyeceğim. Anlamıyorlarsa bir daha anlatacağım, bir daha anlatacağım, bir daha anlatacağım. Bana öyle demişti, oğul. Anlamıyorsa bir daha anlat, güzellikle anlat, şefkatle anlat. Ve inanıyorum ki anlatıyorum, 16 yıldır yolumdan sapmadım. İlk göreve başladığımda tecrübeli öğretmenlerimizden biri dedi ki, hocam sen çok koşturuyorsun ama seni 3 sene sonra görürüz. İnşallah dedim. 16 yıl oldu, daha da koşuyorum, yine koşturacağım. Ve bugün 18 dakika, sadece şu anda 15 dakikam kaldı. 15 dakikada ben bunun özetini size sunacağım. Yani bakın, ve geldik Elazığ. Şanlıurfa'da 84 öğrencim vardı bir sınıfta. Elazığ'a geldim, şok oldum. 9 öğrenci, bütün okulun öğrencileri 9 tane. Aman Allah'ım ya, dişim rahatsız bile dolmaz diyorlar ya. Ya 9 öğrenciyle ben olsun dedim, olsun. Muhtar geldi der, hocam okul kapanır mı? Sen ne diyorsun dedim muhtar ya. Bu bayrak burada dalgalanacak ya. Bu okul kapanmayacak. Kapanmayacak da öğrenci yok. Onun altına düşüyorsa ama okul kapanıyor. Ve ardından Allah değil mi? Bir hafta sonra bir çoban geldi. 2 tane çocuğu vardı. Hiç bu kadar sevinmemiştim. Kucakladım, öptüm. Hoş geldiniz ya. Canlarım siz neredesiniz? Bir erkek bir kız öğrenciyi hemen kaydettik. Öğrenci sayısı 11'e çıktı. Oo, kurtulduk. Kapanmaktan kurtulduk. Bu resmi prosedürden kurtulduk. Ama okul harabeye dönmüş. Başımıza yıkılacak. 4 yıl bina kullanılmamış. Ve ardından işe koyulduk. O goncalar var ya, 1. sınıftan 5. sınıfa kadar her sınıfta çocuk var. Hiçbir sınıfın kalbi kırılmamış. Onun öğrenci hepsi ya. Böyle kucaklıyordum hepsini. Ondan sonra karar aldık, başladık etkinliklerimize. Dedik ki sergiler açacağız. Halk oyunları ekip kuracağız. Böyle planlamayı yaptık. Çocuklarla karar aldık. Ve ilk sergimiz Köy Goncaları Açtı bir sergisi. 11 öğrenci kaç çalışma çıkarabilir sizce? 350 tane çalışma. Bu büyüklükteki bir salon. Elazığ'ın en yüksek salonunu doldurduk. Gelen giden bize inanmıyor. Siz gece gündüz ders yapmamışsınız, resim yapmışsınız, şunu bunu yapmışsınız. İster inanın, ister inanmayın. Biz dersin kralını da yaptık. Ama biz çok çalıştık. Öğlen arası 1,5 saatti. Biz yarım saat yemek molası verdik. 1 saatini çalışmaya ayırdık.
Saat 3'te dersimiz bitiyordu. 5'e 6'ya kadar ben ve çocuklarım okulda çalışıyorduk. Ondan dolayı başarılı olduk. Ve ardından Köy Goncaları açtı 2, Köy Goncaları açtı 3 sergisini devam ettik. Ve bu yalı boya çalışmaları, çocuklara dedim ki yalı boya sergisi açacağız. Öğretmenim dedi, bu koskoca şeyler biz nasıl dolduracağız? Çünkü çocuklar hep küçük kağıtlara sığdırmış. Şu kadar kağıt vermişsin eline, hadi oğlum bunu doldur. Hayallerini çiz yavrum. İyi tamam da 90'a 120 tuval. Yağlı boya. Öğretmenim biz yapamayız. Yaparsınız canım. Bana güveniyor musunuz? Yaparsınız. Hiç ben size yalan söyledim mi? Hayır. O zaman beraber yapacağız. İşe koyulduk. Bir sponsor bulduk. Yağlı boya malzemesi aldık. Öğrenci sayımız arttı. 9 öğrenciden 19 öğrenciye. O köy okulunu beğenmeyenler, köy eğitimini beğenmeyip merkeze çocuğunu gönderenler geri dönüş yaptılar. Hocam senin işin iyiymiş ya. Sen çocukları bayağı iyi eğitmişsin. Tabii ki eğitiriz canım. Yüreğinize katarsanız başarılı olursunuz. Ve ardından yağlı boya sergisi. 17 tane tablo çıktı ortaya. Bir ay boyunca şu Bob Ross var ya TRT 2'de vardı. Allah razı olsun adamdan ya. Okulda öğrenemediklerimizi adam bize televizyon başında öğretti ya. Bize dediler ki hadi yavrum hayallerini çiz. Hayal et yavrum. Ben ağaç çizmeyi bilmiyorum ki. Dağ çizmeyi bilmiyorum. Nasıl hayal çizeceğim? Ve adam dünyaya resmi serdirdi. Ve ben de ondan öğrendim. Önce çalışmayı ben yapıyorum. Gökyüzünü çiziyorum. Çocuklar gökyüzünü yapıyor. Ağaç çiziyorum. Ağaç böyle yapıyor. 4 haftalık bir süre zarfında biz 17 tane tablo çıkardık. Ve ardından anneler günü çocuklar diyor ki öğretmenim hediye vereceğiz annemize. Ne alalım? Tablolarınız işte. Dedi doğru. Çocuklar gitmişler, annelerinin elini öpmüşler. Anneciğim benim için emek verdin. Benim için sabahlar kalktın, yoruldun. Ben de okula gittim, bir şeyler öğrendim. Bu tabloyu yaptım, sana hediye ediyorum. Düşünün şöyle bir sahneyi bir düşünün. Annesinin elini öpüyor ve tabloyu hediye ediyor. Köyde şimdi her evde bizim bir tablomuz var. İyi mi? Şu Melis var ya şu beni öldürüyor. 6 yaşında, şimdi ortaokula gidiyor tabii, daha büyüdüler. 6 yaşında yeni gelmiş, el yazısı çalışması yapıyoruz, yapamıyor. Öğretmenim ben yapamıyorum, başaramıyorum falan filan. Kızım sen başarırsın, güzelim başarırsın, fıstığım sen başarırsın. Daha da olmadı. Ya şimdi bir bıdık alacak adam yok. Geldim yanına, şöyle bir hareket, bıdık. Gözlerin içi güldü. Olay bu, tılsım bu. Ve ertesi gün annesi geldi. Hocam sen ne yaptın ya bu Melis'e? Niye? Ya dedi gece 12'ye kadar el yazısı çalışması yaptı. Kızım yazsana diyorum. Ya anne diyor, öğretmen beni çok seviyor. Bana bıdık yaptı. Ben öğretmenin üzülmesini istemiyorum. Şu anda Melis benden daha iyi yazı yazıyor, ayrı bir konu. Yani bir bıdığın tılsımı. Üniversiteli gençlere konferanslar veriyorum. Gencin biri der hocam bir bıdık da benden alır mısın? Boyu da epey uzun derim, bari eğil canım. Halk oyunları ekibi kuracağız. Köylü gelmiş diyor hocam benim çocuk sağa ayak atmasını bilmiyor, sen ekip çıkarıyorsun ya. Dedim müsaade et canım. Çocuğuna güvensene. Kıyafet yok. O senede valilik yarışmaya katılan gruplara kıyafeti kendisi veriyor. İyi. 11 öğrenci var. İkisi tabela tutacak. 9 kişi oynayacak. Zaten kurallara göre en az 10 kişi olacak. Yok ne yapalım? 11 kişi 9'uyla çıktık. Bakın bu görüntüler çok dehşet. Tabii bunlar her bir başına bir konferans konusu. Ve şu çocuklarımız çocuk çıkacağı zaman diyor benim kalbim duracak ya ben öleceğim. Ölmezsin. Ölmezsin. 2000 kişinin karşısına oynamak kolay mı? Köy yerinde ilk defa gelip bir topluluk karşısına girmek kolay mı? Ama başardılar. Ve o ekibi bir alkışlar mıyız? İnadına 2000 öğrencisi olan okullarla yarıştık. Fani birinci seçildik. Ertesi yıl çocuk diyor ki, öğretmenim seneye de halk oyunları ekibine geliyor muyuz? Lan hani kalbiniz duruyordu, hani korkuyordunuz. Açtılar onları, açtılar. Onlara ben çok güveniyorum. Ekip bu gördüğünüz gibi bütün okulun ekibi. Ve arkadaşlar yaparak yaşayarak öğrenme. Ne olur. Bırakalım şu klasik şeyleri ya. Uygulama bahçesi yaptı köy yerinde, çocuk maydanoz ekmesini bilmiyor. Oğlum dedim maydanoz nasıl ekilir? Öğretmenim kazılır ekilir. Kaz ek bakayım ne zaman çıkacak? Maydanoz ekmeyi bilmiyor. Biz dedik
tarım derslerini uygulamaları yapıyoruz ve sera yaptık köy yanında. Köylüye diyorum ki sera yapın. Ya hocam bu Elazığ'ın soğuğunda sera olur mu? Olur canım. Niye olmasın? Köylü gözüyle görmediğine inanmıyor. Sera yaptık, soğan, maydanoz her şeyi yetiştirdik. Bir ay sonra bir bayan geldi. Ya hocam dedi, kusura bakma da söyledim, buyur, bir şey var, bir sorun var. Ya, misafirlerim geldi, biraz soğan toplayabilir miyim? Ya derim topla da ama siz de ekin, tamam mı? Siz de ekin. Zaten amacımız onları teşvik etmek değil miydi? Şu gördüğünüz çilekler, epey de çilek yedik canım. Bizim orada çilek, her çocuğa çilek şeyi verdim. Götürdüler, evlerine ektiler. Şu anda köyde herkesin bahçesinde çilek var. Ama bu çilekleri biz yetiştirdik. Dişlerinize de iyilik yapmayı unutmayın. Sağlıklı dişler, bol gülüşler. Biz dedik ki, dişler şöyle fırçalayın, böyle fırçalayın. Geç, bunları bir geçin ya. Bir diş macunu, diş fırçası aldım, 11 tane hepsi değil mi? Hediye ettim hepsine. Öğlen arası yemeğe gidiyorlar, gelin, hadi dişlerinizi fırçalayın, derse girin. Olay bitti. 6 yıl boyunca olay bu. Yaparak yaşayarak. Sağlıkçılar geldi, ya hocam bu ne ya diyor, köy yerinde böyle pırlanta gibi dişler. Biz her gün dişlerimizi fırçalıyoruz. Bundan daha iyi öğrenme olur mu? Ve sesimizi duyurduk. Ulusal yerel medyada çıktı. Bunları geçiyorum. Tayfun Taliboğlu geldi, 4,5 saat kaldı. Ya der hocam burada bir hazine var. Hepsini çekeceğim dedi. Çekti. Bu program tekrar yayınlandı. Ve bu programdan sonra ne olduysa oldu. Türkiye'nin her tarafından insanlar bize ulaştılar. Yardımlar su gibi geliyor. İşte kırtasiye, kitap, giyim derken ardından baktım malzemeler çok. 8 tane köy okulunu kardeş okul ilan ettik. Onlara yardım ettik bu defa. Eti bisküvileri bize şey gönderdi. 30 koli çikolata gönderdi. Çocuklar garibim bir gofret bulamıyorlardı. Artık çikolata yiye kilo aldılar ya. Dedim oğlum ne oluyor lan, biraz hareket edin. Bu iş şeye döndü. Çikolata beğenmiyorlar. Öğretmenim o gofret olmasın. Sadece çikolata olsun. Arkadaşlar baktık yine devam ediyor yardımlar. Dedik dernekleşelim. Biliyorsun memur olarak para toplamak bilmem bu işlere girmek çok riskli işler. Dernek kurduk. İsmi ne olsun? Gonca Rast olmasın olsun. Gonca açılmamış çiçektir. Çocuklar da açılmamış çiçektir. Açılsın, gül olsun, kokusunu yaysınlar. Ve Gonca Rast olmasın derneğin 2006 yılında kurulduk. 4000 tane çocuğumuza ulaştık. Ve devam ediyoruz. Sürekli 20 Nisan kutluyoruz. 2 tane şiir, bir saygı duruşu, bir şey, normal klasik şeyler. Ya Allah aşkına bu bana bir küçük, benim bedenime küçük geliyor bir numara. Bırakın şunları ya. Çocuğun bayramı çocuk konuşamıyor. Bütün gelen misafir konuşuyor. Çocuk da sadece o da soğukta bekliyor. Çocuklara dedim ki, ya şu görüyorsunuz ya bütün ekip 10 kişi olduğu için kıyafete halk oyunları ekibi, çocuk halk oyunları ekibinde, şiir okumada, koroda, soloda her şeyde bu. Onun için kıyafet değiştiremiyoruz. Yani her dakika kıyafet değiştir. Zamanımız da yok. Bayraklarımızı aldık elimizde, balonlarımızı aldık, köylüyü çağırıyoruz. O işte 20 tane şiirini, şarkısını söyleye köyü dolaştık, geldik. Köylü demiş, ne oluyor ya? Hayırdır? Sabah işte şenliğe davet ediyoruz. Buyurun siz de gelin böyle. Bütün köylü geldi. Tabii dikkatinizi çekiyor. 2 tane nene bir dede. Bu var ya, bu çok önemli bir boyuttur. Şu nene muhtarın annesi. Bu da benim çocuğumun anne babası yoktu. Bu nenesi bakıyordu. Şu muhtarın annesi dedi ki, evlat dedi, Allah senden razı olsun ya. Ben dedi 50 yıldır bu köydeyim, daha ilk defa 70 tane adam bu köyde bir araya gelmiş. Buradaki inceliği lütfen. Buna çok dikkat edelim. 70 tane ilk kez insan bir araya gelmiş. Çünkü köyün yarısı diğeriyle konuşmuyor. Çocuklar bizim ortak paydamız. O ortak paydayı en iyi şekilde kullanacağız. Ama gelip hepsi de çocuklarla halay çektiler. Ve adına uçurtma şenliği yaptık. Yine o Yunanistan'a değişik bir Yunanistan. Üniversiteli gençler 6 yıl boyunca okuluma staja geldiler. İşte öğretmenim bu güzellikten. Ya diyorum ki soba yakmayı öğrenin. Bakın siz bir dağın başına gittiğinizde sobayı yakamazsanız hem üşürsünüz hem üşütürsünüz. Hocam nasıl yakacağız? Tezek yakmayı da öğreneceksin. Kusura bakma gerçek bu. Ve 6 yıl boyunca onlar geldiler.
bizi davet ettiler ve değişik üniversitelere gittik, onlarla sohbet ettik. Evet, kabuğunu kırmazsan gelişemezsin diyoruz. Bu önemli bir boyut. Çocuklarımıza karar verdik, dedik ki dağlarımızı yeşerteceğiz. İnanıyorum ki sizler de yeşertiyorsunuz. Ama lafla olmuyor. 1 Ocak itibariyle 2009 yılında dedik ki o zaman yeni bir yıla dağları yeşerterek girelim. Ne yapalım? Bir çocuk dedi, ben badem çok getireyim mi? Getir dedim. Yarım torba badem geldi. O bademleri her çocuğumuz en az 10-15 kazıp o bademleri attı ve o bademler bu hale geldi. Devam ediyor canım. Ve ardından tırtır işte. Gelmiş çocuğun ayağına konmuş. Öğretmenim de tırtır. Hiç karışma. Ölümsüzleştirelim. Sizler de bir gün çevrenizi ve etrafınızı yeşerttiğinizde inanın olsun sizin de mutlaka omuzunuza ya bir kelebek konacaktır ya da etrafınıza kuşlar uçacaktır ya da arılar vızıldayacaktır. Teşekküre geleceklerdir. Yeşertmekten korkmayın. Ve her öğrencimizin 3 tane üzüm fidesi vardı. Elazığ bademcilik ve üzümcülük yönünde çok uygun bir iklimi, bir yeryüzü şekli var. Biz istedik ki çocuklardan başlayalım. Bu çocuklarımızın her birinin 3 tane üzüm fidesi vardı. Onlar ektiler, bakımını yaptılar. Hatta ilk üzümleri de yedik. Ve avcılığı öğrenci yetersizliğinden kapandı. Köylülere dedim ki bak okul kapanacak. 25 hane köy. Şu çocuk işini biraz hızlandırsak. Hocam yok. Bakın dedim. Çocuk yapın. İlk şeyleri ben takacağım ya. Yok. Kapandı canım işte. Tabii okulun kapanması bizim için bitim değildir. Ve ardından Vali Osman Aydın Gençlik ve Çocuk Merkezi'ne geldik. Burada da çok güzel bir ekibimiz var. 158 tane sokakta çalışan çocuğumuz burada. Biz bunlara eğitim veriyoruz. Sokağın tehlikelerinden korumak için çalışıyoruz. Burası da çok önemli. Ben buraya gönüllü olarak geldim ve de burada da çok güzel şeyler imza atacağız. Bu çocuklarımızla birlikte. Ve dikkatinizi çekiyorsa çok şu klasik eğitimden ziyade bizim için her yer bir atölyedir. Her yer, evet balonlar geldi. Çocuklar baktım bilgisayarın başında sıkılmışlar. Dedim hadi gidin dışarı gidelim. Öğretmen ne yapacağız? Hadi dışarı gidelim. 100 tane balon almıştım. Herkes balonunu şişirdi. Atın dedim havaya şu balonlarınızı attılar. Kimin balonu en fazla yüksekte kalırsa o birinci olacak. 25 dakika oyalandık böyle. Pestilleri çıktı, pestilleri. Bir balonla çok şey yapılabilir, onu unutmayın. Ve çocuklarımızı üreten insan mutlu olur diyoruz. Çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız var. Her yerde ne olur okuyun. Şurası bizim yazlık okulumuzdu. Biz burada Tokyo'da dediğimiz yerde orada okuma programları yaptık. Ortalama 15 kitap çocuklar bitirdiler. Hızlı gidiyorum. Ve bu kitap okuma programlarının ardından uçurtma şenlikleri yaptık. Aynı apartmanda oturup da birbirini tanımayan insan, siz nerede oturuyorsunuz? Bu apartman. Ben de orada oturuyorum. Tanışın canım, tanışın. Nasıl? Ve şu anda da kitaplarla barışalım. Mahalle arkadaşlığını yeniden kuralım projemiz SODES'te geçti. Arkadaşlar içinizde uçurtma uçuran kaç kişi var? İyi, çok iyi. Topaç çeviren? O da iyi. Bilye oynayan? Devam edin. Bitirdin mi? Kalk. İşte bu. Ben çok duygusal bir insanım, ağlarım şimdi. Son sözüm ne olur, süremi de aşmak istemiyorum. Bu çiçeklerin tohumlarını çocuklarım toprağa attılar, ona yetiştirdiler. Bu alkışlar onlar içindi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.